Bugün yanımda ünlü haute couture markası Barus Londra'nın kurucusu ve kreatif direktörü Neslişah Yılmaz var. Neslişah, nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim, bu arada davetimi kabul ettin. Ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. O zaman hızlıca sana soruyorum. Neden Barus, neden Londra? 10 sene önce aslında markayı kurduk. Barus da Latince'nin ilk 500 senesinde Barus olarak kullanılmış ve anlamı fil. Sonra Elefantus'a çevriliyor. Aslında şu anda kullanılmayan bir kelime. Fil de bizim kültürümüzde hep şanstır, kısmettir. Ve biraz da işte markalaşmada da önem verdiğimiz şey 2R'nin yan yana olması, baskın bir karakter olması gerektiği için Barus bize çok mantıklı gelmişti. Onun da bize uğur getireceğini düşünmüştük. O yüzden Barus koyduk. Londra olmasının sebebi de markayı kurduktan bir sene sonra biz Londra Moda Haftası'nda defilelerimizi yapmaya başladık. Aslında dünyaya açıldığımız yer, evet Türkiye'de doğduk, İstanbul'da doğduk ama dünyaya açıldığımız yer Londra olduğu için London'ı koyduk. Peki nasıl başladı? Yani o serüven nasıl, ben bir marka kurayım, ilerleteyim diye düşündün? Aslında bir anda gelen bir şey değil bu. İşte sektörde yeterli deneyime sahip olduğumu düşündüğüm bir dönemdi. Ve 2013 yılında İTKİB'in yapmış olduğu bir tasarım yarışması vardı. Ben de o tasarım yarışmasına katıldım. Sonra o proje dereceye kaldı. TÜBİTAK tarafından desteklendi ve 5 kadın girişimci arasında gösterildim. Tam o esnada aslında melek yatırımcı arayışına girmiştim. Biraz böyle daha klasik tasarımdan uzak bir projeydi. Cilt kanserine karşı koruyucu ve uyarıcı bir kumaş geliştirmiştim. Biraz yatırım maliyetinin yüksek olduğu ve teknolojinin de 10 sene, 11 sene önce daha düşük seviyede olduğu Türkiye için bir dönemdi. Bu esnada Volkan'la tanıştım. Benim business partnerim. Ve o da işte Sabancı kökenli, Galatasaray Üniversitesi'nde markalaşma dersleri veriyor. Sabancı Holding'de de uluslararası hukuk müşaviriymiş. O dönem tanıştık ve ben projemi işte anlattım ona, cilt kanserine karşı olanı. Dedi ki hani kendine güveniyorsan, benim hep bir Türk markası hayalim vardı. Bir marka yaratalım. Tamam dedik ve Barus öylelikle doğdu. Aslında UV için bir araya geldiğimiz proje biraz rafa kaldırıldı. Ve Barus London markasını kurmuş olduk. Bu sene de işte 10. senemize girdik. Bu arada hep böyle bir kenarda bir konsept, bir seriniz oluyor genelde. Benim seni tanımam, pet şişeleri alıp evet, abiye gelinlik yaptığınız bir seriniz vardı. Ben seni ilk oradan tanımıştım. Aynen. Aslında 2020 yılında pandemiden hemen sonra yaptığımız bir defileydi bu. Denizlerdeki pet şişelerin toplanmasıyla bunlar işte polyester üretimi gibi üretim ağlarından geçip iplik ve sonra kumaş haline geliyordu. Hep bir sürdürülebilirlik, recycle modası var ama hep bir PR malzemesi olarak kullanılıyordu bu maalesef ki. Ve hani biliyorsun sen de, H&M, Zara hep bir dış giyim ya da günlük giyimlerde bunu kullanıyordu. Ama bizim gibi kutur markalar hiç buna girmemişti. Gece elbisesi olarak bunu yapmamıştı. Bizim artımız da oydu, ilk olmaktı. Dolayısıyla o yaptığımız işte pet şişelerden geri dönüştürülmüş kumaşlarla gece elbiseleri ve gelinlikler yaptık. Bu da çok güzel bir yankı uyandırdı ve 2020'den sonra bütün yaptığımız koleksiyonlarda artık recycle kumaşlar kullanıyoruz. Ha, süper. Evet, artık yani o bir dönem ya da bir trend değildi bizim için, bir başlangıçtı. İşte Şubat ayındaki yaptığımız Londra Moda Haftası'ndaki defilede de kullandığımız tüm malzemeler yine yerli üretim recycle kumaşlar. Çok güzel bir sorumluluk almışsınız orada. Mesela ben diğer büyük markalara, ciddi finansal gücü olan markalara baktığımda bunu böyle PR gibi sadece kenarda çok küçük bütçe ayırdıkları bir olay gibi görüyorum ki. Bir örnek de vereyim, mesela Lacoste işte sürdürülebilirliğe çok yatırım yapıyoruz diyor ama işte benim hakim olduğum zamanda o markaya işte Dubai'de çok küçük bir workshop yapmışlardı. İşte nasıl sürdürülebilir olunur kendi hayatlarında diye. Ama onların inanılmaz bir üretim ağı var. Yani bir kafayı kırsalar, bir iki şeyi değiştirseler üretim ağında aslında dünyaya çok yararlı şeyler yapabilirler. Ama seçmiyorlar. Evet, seçmiyorlar. Hani genelde bu büyük firmalar içinde, Türkiye içindeki markalar için de geçerli. Hep bir PR malzemesi, evet bunu yapıyoruz gibi gösterme şekli. Belki hani dediğin gibi çok ufak bir koleksiyonda dahil ediyor olabilirler. Biz de bunun içinde varız demek için.
Ama onun haricinde hani çok zaman geçmesi lazım ki tüm üretimlerini buna döndürebilsinler ya da işte %70'i 80'e çıkartabilsinler. Bunu devam ettirmeniz bence markalaşma Evet. yolunuzda da inanılmaz yardımcı olacak. Zaten şöyle söyleyeyim, hani Türkiye dışında hani İngiltere'de buna çok daha önem veriyorlar. Çünkü oradaki insanlar biraz daha bu konuda bilinçliler ve gerçekten bunu normal yaşantılarına da almak istiyorlar. Hani bir 15-16 yaşındaki kız da biliyor sürdürülebilirliğin ne olduğunu, recycle kumaşın ne kadar önemli olduğunu. Şimdi iki ürün gösterdiğinde ve birisi bizim gibi misyonda ilerleyen bir markaysa seni tercih ediyor. Çünkü diğerinin ne kadar dünyaya zarar verdiğini biliyor ve bu bilinçle eğitildiği ve büyüdükleri için yurt dışında biraz daha önemli oluyor bu tarz misyonlar. Evet, yani o gece güzel gözükeyim ama güzel gözükürken de dünyanın içine etmeyeyim diye düşünüyorum. Aynen öyle, kesinlikle. O da bir sosyal sorumluluk algısı var çoğu gençlerde ve bizim yaş grubumuzda. Evet. Peki Barus Londra'nın markalaşmaya başladığı dönemde özellikle yurt dışında nasıl hamlelerle onu sağladınız? Aslında biz 2014-15 yılında işte markamız kurulduğunda sosyal medyanın da yeni böyle çok popüler olduğu dönemlerde bize bu ivmeyi sağlayan biraz sosyal medya oldu. Çünkü o kadar kirli değildi ortam. Hani gerçekten güzel bir iş yapıyorsan bunun dönüşü sana güzel oluyordu. Bizi de sosyal medya sayesinde Londra Moda Haftası'nın komitesinde olan bir kişi fark ediyor ve sonra mail attılar. Sonra bu mailler çoğaldı ve biz oraya gittik, kendimizi ve koleksiyonumuzu tanıttık ve oraya katılabilme şartlarına uygun olduğumuzu söylediler. Sonrasında da ilk defileyi yine Şubat'ta yapmıştık. Londra'nın olması bizim için şöyle avantaj, yeniye açıklar. İşte Paris'i biraz daha biliyorsun konservatif, hani dışarıdan yeni bir markayı kucaklamıyor. Hep sabit markaları var, hep onların üzerinden giderler. Milano biraz daha erkekte iyidir. Ama yeni bir marka çıkarmak istiyorsan bunun doğru noktası, bizim için en azından öyle oldu, Londra'ydı ve işte 10 senedir gidip geliyoruz. Hala son dönem, son 3 senedir ben daha ağırlıklı oradayım. Güzel bir dönüşünün olduğunu düşünüyorum. Yani lokasyon çok önemli. Lokasyonun bulunduğu dünyadaki önemi de çok önemli. Eğer ben bunu işte Milano'da yapmış olsaydım ya da Paris'te yapmış olsaydım muhtemelen bir hayal kırıklığı olarak geri dönmüş olacaktım. Belki şu anda bu işi bile yapmıyordum. Ya ben Tokyo'da Uniqlo'nun işte sahibiyle tanışma fırsatım Ne olmuştu. güzel. Tadashi Yanai. Yani onlardan mesela Uniqlo'yu dinledikçe Uniqlo çok böyle klas bir niş bulmuş aslında kendine. Sonra da tabii çok büyüdüler. Evet. İşte ben hep onlar için şey derim, yani Prada kalitesini işte ulaşılabilir fiyatlara çekebilen marka. Affordable luxury. Evet, teknolojiyi kullanarak yaptıkları bir sürü ürünler var. Doğu da ilginç bir şekilde geliyor. Orada senin dediğin yoruma çok katılıyorum ben. Hani herkesin kendi realitesi var. Evet. Hani Barus için Londra çok doğru. Atıyorum X kişi bir marka kurduğunda Tokyo doğru olabilir. Evet. İşte orada insanların o dogmalara takılmaması lazım. Yani illa Paris, illa Milano değil de kendi doğrusunu bulması lazım. Aslında sanırım. kitlesini oluşturması önemli. Hani hangi pazara hitap etmek istiyorsun? Çünkü pazara göre kalıp da değişiyor, size da değişiyor, işte kişisel istek ve ihtiyaçlar da değişiyor. Benim için Londra doğruydu. Ki oradan teklif geldiği için biz hani bir gittik, görüştük ve gerçekten doğru olduğuna inandıktan sonra ilerledik. Dediğim gibi hani bir erkek tasarımcısıysa eğer, erkek markası varsa Milano onun için daha doğru olabilir. Daha küçük size'larda bir şey yapıyorsa Uzak Doğu onun için daha iyi olabilir. Yani önce kendini tanıması gerekiyor. Sonrasında hedeflediği pazarı belirlemesi gerekiyor ve o pazar doğrultusunda araştırma yapmak gerekiyor. Evet, burada mesela çok farklı bir konuya değindin. Yani genelde insanlar tasarımı ve estetiği göz önünde bulundurmaya çalışıyorlar ya kendi markalarını oluştururken. Evet. Ama sen kalıba girdin. Yani dedin ki daha küçük kalıplı şeyler yapmak istersen Doğu'ya git diye. Evet. Yani kalıp buranın neresinde? Özellikle haute couture'de. Yani bizim işimizde kalıp en önemli şey. Evet, tasarım güzel olabilir ama kalıp oturmuyorsa ya da kalıpta sıkıntılar varsa o tasarımın hiçbir önemi yok. Sonuçta bunu insanlar giyecek ve iyi hissetmek için o kadar paraları verip gelip sipariş verecekler. Ama iyi hissetmiyorsa, kendi o konfor alanındaymış gibi hissetmiyorsa, kendini en güzel, en seksi ya da işte en prenses hissetmiyorsa hiçbir önemi yok.
Dolayısıyla kalıp bizim için önemli, tasarım kadar. Aynı zamanda dikiş kalitesi de çok önemli. Yani ben bunu hep bir masanın bacağına benzetirim. Bir tanesi eksik olduğunda o markalaşmanın eksik olduğunu, yanlış yönlere gideceğini ya da başarısız olacağını gösterir. Yani zaten dünyadaki her şey tasarım anlamında keşfedildi. Hani yeni bir şey, nanoteknolojik bir şey yapıyorsan hani bir tık daha önde olabilirsin. Eğer hani tasarım, kumaş, kalıp ve dikim bunlardan bir tanesi eksikse bu başarısızlık olarak size dönüş alıyor. Ama bunların hepsi tamsa ürettiğiniz ürün mutlaka müşterisini buluyor. Önemli olan hepsinin birbirini tamamlaması. Tasarım çok iyidir ama bu üçü olmadıktan sonra tasarımı gösteren bir ürün çıkmaz ortaya. Ya da dikim kötüdür, yanlış kumaş seçimi yapmışsındır, kalıbı mahveder. Dolayısıyla bu dört bacağın tam olarak birbirini karşılıyor olması gerekiyor. Peki mesela Barış Londra'nın hitap ettiği müşteri portföyünü, müşteriye anlatabilir misin? Daha kendi ayakları üzerinde duran, kendine güvenen, kendiyle mutlu olan kadınlar. Daha sofistike bir tarzımız var aslında bizim. Çabasız şıklıkla beraber ama yine bir uğraşmışlığın da versiyonu aslında bizim tasarımlarımız. Çok detaya indiğinde işte kalıp mesela, kumaş, el işçiliğimiz. Bunlar hep üzerinde düşünülmüş, tasarlanmış ve üzerinde zaman alan çalışmalarla ortaya çıkmış elbiseler. Ama kadın onu giydiğinde saçıyla, makyajıyla işte birleştirdiği aksesuarlar ve en önemlisi duruşu, gülüşü, bakışı ile birlikte bunu bütün haline getiren kadınlar. Hani girdiğimiz ortamların çoğunda görüyoruz mesela bir elbise giymiş ama kadın içinde rahat değil. Ya eteğiyle oynuyor ya işte göğüs kubuğuyla oynuyor. O onun elbisesi değil. Önemli olan burada bir kadın o elbiseyi ya da o ürünü giydiğinde rahat ve kendinin olması gerekiyor. Bizim en önem verdiğimiz şey aslında bu. Orada bir tabii tanıma süreci de oluyordur müşteriye. Kesinlikle olması gereken bir süreç zaten bu. Hani müşteri sipariş vermeye geldiğinde mutlaka bir sohbet haline giriyoruz. Onu tanımamız lazım. Background'u ne, nelerden hoşlanıyor. En önemlisi de o gece en özel gecelerini genelde bizlere teslim ediyorlar. Nasıl bir ruh halinde olmak istediği, hangi kadın olmak istiyor. Şimdi çok maskülen birine şifon, romantik bir elbise giydiremezsiniz. Ama müşteriyi dinlemeden de eğer işte romantik bir elbise giydirirsen az önce söylediğim sonuçlar olur. Kendini iyi hissetmez, kendi olmaz, duruşunda, yürüyüşünde, hani bakışında bile o eksikliği ya da yanlışlığı fark edersin. O yüzden hep bir tanıma süreçlerimiz oluyor müşteriye. Benim mesela çalıştığım müşterilerimle fikir dayatma gibi bir sürecim olmuyor. Bazen hani bunun eleştirisini duyuyorum diğer piyasadaki arkadaşlarımız. Hani sana bu çok iyi gider diyor ve onu yapıyor. Ama giydiğinde mutsuz olan sonuçlar oluyor. Ben genelde karşı tarafı dinlemeyi, nasıl bir ruh halinde, nasıl bir kadın olmak istediğiyle ilgileniyorum ve ona yönelik tasarımlar yapıyorum. Dolayısıyla da sonuçta mutlu bitiyor. Hiç reddettiğin bir müşteri var mı? Tabii ki var. Artık o lükse sahip olduğumuzu düşündüğümüz için yani elektrik birazcık bizim için önemli. Eğer aynı kanaldan konuşamıyorsak ve hani istediği bir şey ona olmayacaksa ve sonucunda da mutsuz olacağını biliyorsam genelde o müşterileri almamayı tercih ediyorum. Peki şimdi birisi gelecek, öyle birisi ki 10 yıl boyunca sadece ona çalışacaksın. Bu kadının kim olmasını isterdin? Herkes olabilir bu arada. Yani İngiliz kraliyet ailesinden Kate Middleton'ı giydirmeyi çok isterdim tabii ki. Çalışmalarımız da var onunla alakalı. Tabii ki kraliyet ailesi gelse ve 10 seneyi seninle kapatıyorum dese seve seve. Tabii öldürmedilerse Kate Middleton'ı. Yani umarım öyle değildir diye düşünüyorum. Yok inşallah hızlıca şifa bulur da sağlara döner. Evet. Peki mesela ona baktığında nasıl bir kadın görüyorsun? Hani nasıl giydirirdin onu? Çünkü benim yanılıyorsam lütfen söyle. Genelde siyah tonlar ve bazen de mavi kullanıyor gibi geliyor bana. Aslında çok değil, renklere de yatkın ama işte Royal Family ailesinin giyim kuralları olduğu için belli kurallar çerçevesinde giyinmek zorunda. İşte etek boyu, pantolonun düşüşü, darlık, elbisenin genişliği vesaire. Bu tarz kurallar var.
Dolayısıyla onun çerçevesinde giydiriliyor. Ama bizim işte Barus London kadının tanımlayan bir kadın. Çok gösterişli değil ama girdiği ortamda bir şekilde kendini gösteren, bir aurası olan, ışığı olan bir kadın. Ben genelde kendi müşterilerimde de hani daha bir ışığı parlatarak ortaya koymayı tercih ediyorum. Ya da hani o ışık varsa o daha da belirginleşmesini sağlıyor bizim tasarımlarımızla. O yüzden Kate Middleton diyebilirim. Peki senin en sevdiğin böyle içinde bulunmanı istediğin giysinin rengi neydi? Birisini giydirirken mi yoksa kendimi tercih Kendi ettiğim mi? tercih. Ve Barış Londra mıydı o? Yani ben genelde özel günlerde zaten takdir edersin ki kendi üretimimiz olan tasarımlarımı tercih ediyorum. O yüzden de çok böyle neon renkler de iyi hissetmiyorum. Ama bütün koleksiyonda kullandığımız renklerin hepsini bir kere üzerimde giyip işte fitting yapıp nasıl hissettirdiğine dair o hissiyatı önce kendimde alıyorum. Ondan sonra koleksiyona koyuyorum. Ki sosyal medyada zaten paylaşıyorsun aynen aslında. Aynen öyle. Evet. Bu arada gerçekten terzi kendi söküğünü dikebiliyormuş diyebilir miyiz o zaman? Yani o böyle kısmen değişir. Son dakika mesela bütün koleksiyon hazırlanmış. İşte yarın defile olacak ve benim giyeceğim şey ortada yok. Yani kendi tasarımlarımız olan şeyleri giyip selamlamaya çıkmam gerekiyor. Hep son dakikaya kalan bir durum aslında bu. Hani çok terzi kendi söküğünü dikebiliyorsa da yumurta kapıya çok dayandığında dikebiliyor. O yüzden yani çok öyle maceralarım var diyebilirim. Bir evente giderken ya da bir işte ödül törenine giderken son dakika ütüden alıp, makineden alıp giyip hazırlanıp gittiğimi bilirim. O da işte aslında öyle bir markanın sahibi olmanın avantajı. Evet. Yani bir anda çünkü kendini çok üst düzey bir etkinlikte en iyi şekilde giydirebiliyorsun. Aynen öyle. Ya bir de şey var, kendime gidecek olan formu da bildiğim için hani nasıl olsa bu kolaylıkla çıkacak ve ben de bunun içinde mutlu hissedeceğim dediğimden dolayı da hani kolaylıkla çok risk alarak aslında ilerliyorum. Ama benim için çok bir risk olmuyor işte. Peki mesela bir insanın kendisini öğrenmesi zaman alıyor ya, kendini öğrendikten sonra da genelde kendi stilini bulabiliyor. Yani genelde iyi giyinen insanlarda ben onu gözlemliyorum. Mesela senin kendini bulma sürecin nasıl oldu? Nasıl geçti? Yani Barus kadını için söylemek gerekirse bunu biraz daha böyle deneyerek yanılarak değil de kendi tarzımla, ya kendi giyebileceğim elbiseleri hep tasarlayarak yola çıktım. Kendimi iyi hissediyorsam evet bu insanlar da iyi hisseder. İşte kendimi güzel, seksi hissediyorsam evet bunun karşılığı müşteride de olur dediğim noktalarda hep bu şekilde ilerledim. Ve bunun da doğru olduğunu gördüm. Bazen çok riskli bulduğum yerler de oldu ama onu da biraz müşteriyle tecrübe edinerek, hatalar yapıp onu düzelterek, bir tık daha üzerine koyup daha iyisini elde ederek gördüm. O da birazcık zamanla oluşan şeylerdi ama çıkış noktam işte ben ne giyersem mutlu olurum. O evente gittiğinde nasıl bir duyguda olur bu elbiseyi giydiğinde hep o şekilde ilerledim. Aslında yani Neslişah'ı bulurken Barış Londra'yı da bulmuş oldu. Aynen öyle. Ve onun karşılığının da çok geniş olduğunu gördüm tüm dünyada. Bu da beni tabii ki mutlu etti. Tabii ki. Ben de onun gibi olmak istiyorum dediğin bir stilist ya da moda markası kurucusu var mıydı? Yani dünya çapında tabii ki hani Gabrielle Coco Chanel'in hani herkeste bir etkisi var. Dior'un kesinlikle öyle. Ama hani hep ben eğitimimi bu şekilde yönlendirdiğim için biraz tesadüf olmadı zaten hani bu markayı kurmam ya da bu işi yapıyor olmam. Ben Bursalıyım normalde, tekstil merkezi. Hani annemin bize yaptığı elbiselerle büyüdüğü kumaşçılar, hani çok tanıdık Bursa kumaşçıları vesaire. İşte Marmara Üniversitesi'ni kazanıp tekstil ve moda kısmında eğitimimi aldım, lisans eğitimini. Bu evrede hep işte stajlar, işte Tanju Babacan'ın yanında asistanlık yaptım. Yaz tatillerinde insanlar tatillere gidiyorken ben hani gece gündüz demeden Tanju Bey'in top ağacında yeri vardı. Orada sabahlayarak hani 19 yaşındaki bir kızın hani sabah gece 4'lerde hani işimiz bitiyordu. Ondan sonra biraz dinlenip tekrar mesaiye başlıyorduk. Yani bu şu andaki gençlerde biraz zor bulunan şeylerdi. Ama hep işte öğrenerek, tecrübe ederek,
Biraz da görme alanım da çok geniş oldu bu sayede. Sonrasında da işte 2011 yılında mezun oldum ve sonrasında Marmara Üniversitesi'nde yine nanoteknolojik tasarımlarda yüksek lisans yaptım. Isıtmalı ceket yaptık karbon lifleriyle. Hani zor bir şeydi çünkü literatür yok. Ne derler ona? Deneyler yapılmamış. Hep işte güneş panelli çalışmışlar ama karbon lifiyle yapılan bir şey yoktu. Zordu. Ama güzel, keyifliydi. Çok şey öğrendim. Ve hani şu andaki bulunduğum nokta aslında sabit bir yere kalıp işte ben tasarımcı olacağım ya da bir marka kuracağım yoluyla hiç çıkmadım. Tekstilin her alanında işte stajımı da yaptım. Pamuktan tut, iplik, büküm, boya baskı, desen. Ben bütün buranın her yerini bilirim yani. Hani girdim çıktım, stajlar yaptım. Mesela bir dönem stajımız vardı bizim üniversitede lisansta. Bütün arkadaşlarım naylon staj yaptı. Koskoca bir dönem ve yaz tatiliyle birleşiyor. Hani kimse şey yapmadı, uğraşmadı. Ben 3 yere, Merter'e bir firmaya gidiyordum. Tasarım kısmında Bursa'da bir kumaş ve iplik kumaş büyük entegre tesiste stajımı yaptım ve en sonunda işte Tanju Babacan'da yapmıştım. Yani hangi alanda ilerlemem gerektiğini, kendimi nerede iyi hissederim, kendimi bulmamın en büyük şeyi aslında bu okul stajları. Çünkü hayata karşı bir sorumluluğun yok. İşte hani beslemen gereken ya da ev kirasını ödemen gereken bir sorumluluk. Orada sadece sorumluluğun kendini geliştirmek ve keşfetmekti. Buradaki üniversite dönemindeki yaptığım işte deneyimler sayesinde şu anda buradayım aslında. Bu arada Neslihan, sana 2 tane ilginç bir şey söyleyeyim. Bir, Tanju Babacan bizim yan komşumuz. Evet, biliyorum. Böyle bir tevafuk oldu. İkincisi de aynı dediğini ben üniversite yılımda kendim için uyguladım. Ya ben siyasetçi olmak istiyordum. İşte başkonsolosun yanında staj yaptım. Dedim bu bana göre değil, çok yavaş ilerliyor. İşte yatırım bankacılığı yapmak istiyordum Amerika'da üniversite sonrasında. Yatırım bankacılığını denedim. Hoşuma gitti. İşte bir müddet Paris'te, bir müddet İstanbul'da yaptım. Ama dedim ki ben bundan daha fazla şey başarmam lazım. Hani bundan daha fazlasını yapabilirim diye düşündüm. İşte bir girişim tarafında işte İstanbul'da bir batmış olan bir firmayı yeniden alıp büyütmeye çalışan bir holdingde staj yaptım. O benim çok hoşuma gitti. İşte bir NGO'da işte yardım kuruluşunda Los Angeles'ta yaptım. Filipinolara böyle şey yapıyorduk. Filipinolu küçük KOBİ'lere işte nasıl finanslarını yönetmeleri gerektiği hakkında bilgi veriyorduk falan. Hani sonunda dedim ki anneannemle konuşmam tabii bende çok etkili oldu. Direkt bir kendi peşinde koşturabileceğim bir marka kurayım hedefim oldu. Orada da senin gibi düşündüm. Yani marka olsun. Hani uzun zaman alacak, çok koşturacağım ama marka olsun. Yani evet. o beni daha çok cezbetti. Sonra da Anadolu'yu kurmuştum işte 21 yaşında falandım. Ama tam olarak dediğine %100 katılıyorum. Herkese de onu öneririm. Yani üniversite dönemi o kadar altın çağı ki hani hiçbir sorumluluğun yok. Yani orada gidip ve hata yapmak kadar doğal bir şey yok. Aynen. Hani sürekli böyle başka yerlere girip ya Kerem kim, Neslişah kim onu öğrenmek çok güzel bir şey. O gün bugündür mesela kararımı sorgulamam. Yani girişimci olmak yani benim o 4 yılda 5 yılda karar verdiğim bir şeydi. Ben halen arkasındayımdır. Tabii ki de çok zor bu arada. Yani zor. İnanılmaz zor. Ama kolay olan hiçbir şey yok ki. Bir yemek yemek için bile hani çiğnemen gerekiyor. Bir efor sarf etmen gerekiyor. Hani dünya çapında ya da işte Türkiye çapında bir marka dediğin zaman hani buna maddi manevi dayanıklılığın olması lazım. Tabii ki. Her şey zor ve en önemlisi de işte bir inancın var. İşte hani sen de ben de tecrübe ettiğimiz ve kendimizi bulduğumuza inandığımız noktada o umutla ilerliyorsun. Ve sonuçta da hani ortaya çıkan şey seni mutlu ediyor. En önemli şey bence bu. Hani şu anki ne derler ona üniversite öğrencileri işte stajyerlere vesaire bakıyorum. Sadece gün doldurmak için geliyorlar. Keşke hani hep onlara şey diyorum hani kendi işiniz olduğunda da saat 7'de bırakıp çıkamayacaksınız. Ya da işte bir yerlere gelmek istiyorsanız gerçekten önemli insanlar, vazgeçilmez insanlar olmak istiyorsanız hani bu işte 9-7 çalışma mantığı olmamalı. Tamam işle ilgili bir şey yapmayabilirsin ama dile yatırım yaparsın, vizyonuna yatırım yaparsın, araştırırsın. Bu çünkü bana katkısı olan bir şey değil. Hani senin bir sonraki profesyonel hayatında sana katkı sağlayacak şeyler.
Yani o işte bir süreç, daha sakin olmak lazım. Evet. Bizimkiler, yani bizim yeni jenerasyon hemen para kazanmak Daha istiyor. bilinçli de, evet, sabırlı ve bilinçli olmak lazım bence. Evet. Mesela burada sen bunu kesinlikle görmüşsündür. Yani ben kendimden bir örnek vereyim. Yani buraya mesela Ron Cafe diye yepyeni bir marka oluşturmak yerine atıyorum Espresso Lab franchise alıp şu an para sayıyor olabilirdim. Ama işte dedim ki ben marka oluşturmak istiyorum. Hani ben bunu seviyorum. Bunun uzun vadede daha çok kazandıracağını düşünüyorum, maddi manevi. Buna kafayı kırdım. Ama bu işte biraz vizyon meselesi bence. Orada da işte sana tam olarak onu soracaktım. Yani sen fason üretici de olabilirdin. Evet. Bursa'daki bir sürü, yani yüz milyonlarca euro ciro yapan, ihracat yapan fason firmalar yolunda da ilerleyebilirdin. İlk bir toptan kumaştan başlardın falan. Sonra ne bileyim işte o bir üretim ağını oturtup Zara'ya, H&M'e, Mango'ya üretebilirdin. Basit olan kısım aslında işte. Evet. Yani evet, üretim yapabilirsin. Burada mevzu para kazanmak değil. Hani bir değer yaratmak, katma değeri yüksek bir ürün ortaya koymak ve bu sadece Nişantaşı'nda değil. Bu Türkiye'ye yayılsın. Bu işte İngiltere'ye yayılsın ve İngiltere'den dünyaya yayılsın diye. Demek istediğim aslında vizyon bu. Evet, zor, meşakkatli. Diğer tarafta daha kolay bir şekilde para kazanabiliriz. Ama burada olayımız para değil. Bir de orta uzun vadeli neslişah bence Daha daha fazla kazandıran bir kazandı. şey. Evet, kesinlikle. Ya diğerinde mesela düşünsene, bir anda Zara, bir anda H&M sana şunu söyleyebilir. Ya siparişi geç teslim ettin, bir yıl seni blokluyorum. Aynen öyle. Ya da der ki Mısır'da çok daha ucuza birisini buldum. Yani pardon arkadaşlar, Mısır'a çekiyorum. Bunun pandemiden sonraki süreçte zaten gördük. Çin kapandı. Bütün dünya devleri Türkiye'de üretim yaptırdı. Ama bu esnada işte enflasyonun artması, buradaki üretim maliyetlerinin artması ile birlikte işte Çin açılmaya başladı. Buradaki üretimin çoğu Çin'e, Mısır'a, Bangladeş'e kaydı. Ne oldu? Evet, 2 sene, 3 sene güzel paralar kazandık ama bundan sonraki ve süresinin ne kadar olduğunu bilmediğimiz bir süreçte üretim yapamıyoruz ya da çok küçük adetlerde yapıyoruz. Yani o yüzden bir insanın iki dudağı arasında verilecek bir karar olmaktansa kendi markama, ürünüme hani yatırım yaparım ki bütün dünyaya kendim satarım. Zaten üretim çok büyük bir tecrübe aslında. Eğer bu dünya standartlarındaki üretimi yakalayabiliyorsan markayı da çok rahatlıkla, tabii ki zaman, para, maddi, manevi bir efor sarf etmen gerekecek. Ama daha kolay bir şekilde ilerletebilirsin. Peki neden o yolu seçmiyorlar? Bence risk olarak görüyorlar. Bence nasıl yapabileceklerini bilmiyorlar. Nereden başlanması gerektiğini bilmedikleri için de onlar için büyük bir risk. Sonuçta para ve zaman harcayacaklar ve o sonuçta başarıya ulaşmadığında bir başarısızlık ya da işte para kaybı olarak önlerine gelecek. Yani tamamen bu, bir de hani hazır sipariş var. Zaten ben hani bunu yapacağım, göndereceğim, paramı da alacağım. Niye belirsiz bir şeyle uğraşayım mantığı da var tabii ki. Kolaya kaçma, o konfor alanından çıkamama. Biraz da tabii ki vizyon. Hani senin benim gibi biraz daha idealist yaklaşıp markalaşma yolunda ilerlemiş olsalar bence Türkiye'nin çok güçlü markaları çok daha fazla olurdu. Peki markanın bilinirliğini sosyal medya ile büyütmüş bir girişimci olarak sosyal medyanın ilk zamanlarıyla şimdiki zamanları arasındaki farkı söyler misin? Bizim sosyal medyaya girdiğimiz dönem çok kıymetli, yeni olan dönemde. Her şey yeniydi. İnsanlar işte birinin üzerinde bir elbiseyi gördüğünde gerçekten onu sipariş veriyorlardı ve gerçekten çok satış yaptığımızı biliyorum. Ama şu dönemde çok fazla kirli bence sosyal medya. Herkesin bir kendine title uydurduğu bir yer. Dolayısıyla işte takipçi, izlenme, beğeni hiçbir önemi yok. Ne kadar işte hep diyoruz ya, organik beğeniler, organik takipçiler önemli. Bir de o takipçi senin gerçekten müşteri kitlen mi? Yani beğenilmesi ayrı ama sana satışa döndürebildiği noktada bu bir başarı bence. Ve bence son birkaç senedir, belki hani son 5 senedir diyebilirim, en başlardaki o büyüme potansiyel yavaşladığını düşünüyorum. Eskiden işte 10 sene öncesinde yeni markalar daha
sosyal medyada patlardı. Birisi bir şey giydiğinde, taglediğinde ya da bir yerden bir ürün aldığında onu gösterdiğinde markaya gerçekten geri dönüşümü çok fazla oluyordu. Ama şu an mesela bir gün içinde 5 tane event var. Farklı markaların, bazen rakip bile oluyorlar. Aynı insanlar o eventlere gidiyorlar ve o ürün lansmanından işte ürün fotoğrafı paylaşıyorlar. Ne kadar inandırıcı. Rakip olan 2 markayı paylaşıyor ya da bugün paylaşıyor, yarın başka rakibi paylaşıyor. O inandırıcılık da gitti. Bu bir hani kızamıyorsun da, çünkü bir para kazanma yeri olduğu için influencerlar ve diğer title'lar için. Yani çok markaya getirisinin, evet, görünür olmak her zaman önemli. Ama en başlardaki o bizim aldığımız siparişler, insanların bizlere eklemesi, işte fiyatları sorulması vesaire şu son dönemde yok. Sen ne düşünüyorsun? Aynısına katılıyorum. Yani 10 yıl önce biz 2014-2015 yıllarında ilk defa sosyal medyada reklam verenlerdeniz. Evet. Ve işte organik ve doğal yaşamı, sağlıklı ürünleri getirdiğimiz, ilk sunduğumuz ürünler vardı. Kinoa, chia tohumu, Fiji suyu gibi. Onları ilk Türkiye'ye biz getirdik. Onları Didem Soydan üzerinden pazarlıyorduk ve çok da başarılı olmuştuk. Hani ayda 5 paylaşım yapıyordu Didem ki şu an hani ayda 5, yani istediğin kadar maddi manevi şeyler yapmaz, yani kimse yapmaz. O dönemde biz Didem'e 1 lira veriyorsak 4-5 lira geri alıyorduk. Evet. Onun da en büyük nedeni hem kadın doğru bir figürdü, hem bizim ürünler çok doğru zamanda ve sadece bizde vardı. Hem de biz markayı daha kıymetlileştirmiştik. Yani Anadolu ürünlerini işte bir İtalyan markası nasıl çekim yapıyorsa öyle çekiyorduk. Evet. Sonra Didem'le birlikte bir 10-15 ünlüyle daha çalıştık. Orada aynı frekansı yakaladığım işte Ebru Şallı vardı. Bir de bir miktar Nilgün Bodur vardı. Yani diğerlerinden istediğimi tam yakalayamamıştım. Ama yani işte Cem Yılmaz'dır, Ahu Yahtu'dur falan, hani bizim ürünlerle tam uyuşmadığı için mesela oradan tam dönüş alamamıştık. Ama işte Ebru Şallı da çok uyuyordu, çok dönüş Çünkü aldık. sağlıklı yaşamla ilgilendi. Evet. İşte seçtiğin isim de önemli. Tabii. Hani hiç senin profiline uymayan bir isimle çalıştığında da onun geri dönüşünü alamıyorsun. Ama işte dediğin gibi o dönem 1 lira harcıyorsan 4 lira alabiliyordun. Şu anda mesela o kadar eventlere çok yüksek paralar harcanıyor. Ama markaya ne getirisi oluyor, ben gerçekten merak ediyorum. Mesela Nilgün Bodur da orada ilginç bir figürdü. Yani o zaman şimdiki kendi çizdiği portre çok farklı. Hani kadın orada biraz değişti, bir geçiş süreci yaşadı. Ama o dönemde işte damatın, galiba yanılmıyorsam, işte kreatif tarafını yöneten kadındı. İş kadını olarak pratik tarifler veriyordu. Bize cuk diye oturuyordu. Evet. Ve 50 bin 60 bin takipçisi vardı ama ondan da çok iyi dönüş alıyorduk. Orada işte dediğin gibi aslında bir masa olduğu için her şeyi doğru yapmak lazım. Şu anda bir tık daha zorlaştı. Zor. Bir tık daha bir konuda kolaylaştı. O da kendi içeriklerini üretip işte kendi dijital işte içeriğini üretip büyütme konusu bence birazcık kolaylaştı yani. İşte şimdi mesela bizim yaptığımız, ben neden hani artı eksi diye bir program başlattım? Çünkü ya dedim ki artık hani influencerlara para harcamak çok mantıklı değil. Evet. Bari ben kendim ünlü yapayım. Aynen. Ama gerçekten doğru bir nokta. Ya da markayı, yani işin şakası tabii kendim ünlü yapma konusu, ya da markayı, yaptığımız şeyleri, durduğumuz prensipleri direkt benden dinlesinler. Yani ben bir aracı kullanmayayım. Hani Didem Soydan benim firmamın prensiplerini anlatmasın. Ya direkt Kerem Sel anlatsın. Mesela o konularda birazcık daha kolaylaşmaya başladığını düşünüyorum. Öyle olmak zorunda, çünkü o dönem yeni bir marka kurduğunda kimse seni bilmiyor, beni de bilmiyordu. Ama işte Barus Veron zamanla büyüdü ve bunun arkasında kimmiş, kim varmış? İnsanlar arkadaki hikayeleri ve insanları merak etmeye başladı. Ama işte ön taraftaki o reklamla birlikte o kitleyi oluşturduktan sonra bizi merak etmeye başlıyorlar. Ve inandırıcı olduğu noktada bizim kendi ağzımızdan başarılarımız ve başarısızlıklarımızla birlikte bunu insanlara birebir de anlatıyor olmamız. Daha samimi geliyor. Yani bu, sen de çok iyi biliyorsun, ben de çok iyi biliyorum ki hani yaptığımız her şey 10 vuruş onunda da almadı yerini. Tabii ki de. Yani başarısızlık oldu, geriye döndük, düzelttik.
Belki daha fazla o düzeltme süreçleri zaman aldı. Ama bunları bizim ağzımızdan hani dinliyor olmaları daha samimi geliyor. Şu anda samimiyeti arar durumdaydık. İşte 10 sene önce daha yeniyi, en popüler olanı, en keşfedilmemişi keşfetmeye çalışıyorduk. Şu an bence samimi olan içerikler ilerletiyor kendini. Kesinlikle. Neslişah, teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Evet, ben de çok zevk aldım. Zaten komşuyuz. Aynen Her gün öyle. bekleriz Evet, seni buraya. mutlaka geleceğim.